Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların sağlığı için, yetişkinlerin sağlığı için çok önemli bir yeri olan kefirden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kefir. Ben 36 saat önce bunu mayaladım. Gördüğünüz gibi. Kefir arkadaşlar keçi sütü ya da inek sütüne mayaladığımız bir maya mantarı. Bu maya mantarıyla kefir mayalıyoruz. Kökeni Kafkasya'dan geliyor. Rusça'da keyif veren anlamına geliyor kefirin anlamı. Bu faydalı probiyetiği nasıl hazırlıyoruz? Hep birlikte püf noktalarıyla size paylaşacağım. Şimdi kefirimizi süzüyoruz. Süzerken de plastik süzgeç kullanacağız. Metal değdirmeyeceğiz. Kefirimizin ağzını açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Genelde kefiri dibe çökmüş oluyor arkadaşlar. Onu iyice plastik kaşıkla çıkaracağız. Bunu arkadaşlar böyle sallayarak süzüyoruz. Hem böyle süzerken içme kıvamına geliyor. Biraz ayran, biraz yoğurt arasında bir kıvam alıyor. Kefirimizi süzdük arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kefir mayası. Bu maya mantarı, kefir mayası diyoruz biz buna. Şimdi bu da içme kıvamına gelmiş kefirimiz. Bunu şöyle kenara alıyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer kefirimizi mayalamayacaksak, ben şimdi size mayalamayı da göstereceğim. Mayalamayacaksak duru suyla yıkıyoruz. Klorlu suyla yıkamıyoruz. Çünkü klor mayamızı, kefir mantarımızı öldürüyor. Yani aktifliğini bozuyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle yıkama işlemi yapıyoruz. İsterseniz bu yıkadığınız suyu da içebilirsiniz. Bol probiyotik var. Mide bağırsak sistemi için oldukça faydalı. Bunu böyle yıkadıktan sonra arkadaşlar yine ya tahta kaşıkla ya da plastik kaşıkla şöyle cam bir kaseye alıyoruz. İçindeki bütün minik kefirleri toplamanız lazım. Ziyan olmasın. Evet. Bunları alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir cam kaseye koyduk. Dediğim gibi eğer hemen mayalamayacaksanız üstüne geçecek kadar içme suyu koyuyorsunuz. Bunun ağzını kapatıyorsunuz. Ağzını kapattıktan sonra dolabınıza kaldırıyorsunuz. Dolabınızda bu arkadaşlar bir haftaya kadar kalır, bekler. Ama bir haftadan fazla bekletmeyin. Çünkü sonuçta bu bir canlı. Bunun da beslenmeye ihtiyacı var. Haftada bir kefir yapmanızı öneriyoruz. Eğer uzun süre kullanmayacaksınız, 2 ay, 3 ay, 5 ay kullanmayacaksanız arkadaşlar bu mayanızı güzelce yıkıyorsunuz. İyice güzelce yıkıyorsunuz. Bu beyazlık da gidiyor. Duru bir su haline gelene kadar yıkıyorsunuz. Kefirinizi bir peçete üzerinde kurutuyorsunuz. Peçete üzerinde kuruttuktan sonra yine böyle bir cam kavanozun içerisine koyuyorsunuz. Derin dondurucunuzda ya da buzluğunuzda 6 ay saklayabilirsiniz arkadaşlar. 6 ay saklayabiliyorsunuz. Peki dondurduk. 6 ay sonra ne olacak diyeceksiniz değil mi? 6 ay sonra şunu diyelim ki 6 ay sonra tekrar kullanmak istediniz. Buzluktan çıkarıyorsunuz. Kendi kendine çözülmesini bekliyorsunuz birkaç dakika. Çözünüyor.
Sonra buzdolabındaki suyumuz var ya, hani içmek için kullanırız, buzdolabının kapağındaki o suyla bir kere bir yıkıyorsunuz. Suyunu dökün. Sonra oda sıcaklığındaki suyla tekrar ıslatın. Kefirinizi ıslatıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar 200 cc sütünüzü, bu kefirinizi koyuyorsunuz, mayalandırıyorsunuz. Mayalandı. Gayet de güzel oldu. 24-36 saat sonra ya da 48 saat sonra, maksimum 48 saat sonra. Onu süzüyorsunuz. O kefiri içmiyorsunuz arkadaşlar. O suyu dökeceksiniz. Kefiri dökeceksiniz. Daha sonra tekrar bir 200 cc süte tekrar dondurup çözdürdüğünüz kefir mayanızı koyacaksınız. Onu da 24-48 saat arasında mayalandıracaksınız. Baktınız rengi güzel, kıvamı güzel, kokusu güzel. O kefirinizi içebilirsiniz. Bundan sonra gönül rahatlığıyla kefir mayalamaya devam edebilirsiniz. Bu kadar kolay. Şimdi arkadaşlar biz sizinle beraber kefir mayalayacağız. Nasıl mayalıyoruz? Ben arkadaşlar 500 cc süt kullanıyorum genelde. Sıcak sudan geçirdiğim bir kavanozum var. Ve kefirim var. Tahta ya da plastik kaşığım var. Sütümüzü arkadaşlar ısıtıyoruz. Daha doğrusu ısıtmak değil, ılıtıyoruz. Oda sıcaklığında hazırlıyoruz. Aslında soğuk süte de, yani çok soğuk olmayan bir süte de mayalayabilirsiniz. O süt kendi kendine ısınırken maya da aktifleşiyor. O zaman da kullanabilirsiniz. Ama bunun ideali oda sıcaklığı dediğimiz 20 dereceye kadar sütünüzü ılıttığınızda mayalamaya hazır demektir. Bu şekilde arkadaşlar içindeki kefirlerimizi, kefir mantarımızı, maya mantarımızı alıyoruz. Sütümüzün içine koyuyoruz. İçine koyacağız. Arkadaşlar kefir inanılmaz faydalı. Mide bağırsak sistemindeki floralarımız için inanılmaz faydalı. Zaten kendisi probiyotik. Yani mide bağırsak sistemindeki yararlı bakterileri oluşturuyor kendisi. Zararlı bakterileri yok ediyor. O yüzden çocuklarınıza ve kendinizin menünüzde kefir eksik etmeyin. Günde 2 su bardağı kefir sizin kalsiyum ihtiyacınızın %60'ını karşılar arkadaşlar. O yüzden lütfen yoğurt ve kefirinizi kendiniz yapın evinizde. Bu kadar basit. Bu zaten kefir arkadaşlar zamanla büyüyor, çoğalıyor. İsterseniz çoğaldığı zaman arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza da verebilirsiniz. Aynı zamanda selenyumdan zengin, antioksidan, insan vücudunu yeniliyor, gençleştiriyor. Arkadaşlar içinde A vitamini, E vitamini, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma içeriyor. Çocukların büyüme gelişme döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor. Ama 2 yaş altındaki çocuklara tavsiye edilmiyor. 2 yaş üstündeki çocuklara günde 1 çay bardağına kadar verebilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum, çocuklara bir yiyecek denerken 3 gün kuralını mutlaka uygulayın. 3 gün kuralını 3 gün arka arkaya aynı besini verin. Eğer bir alerjik reaksiyon göstermiyorsa çocuğunuz bunu yavaş yavaş tüketebilir. Arkadaşlar kesinlikle kemik gelişimine çok faydalı. Kemik erimesini engelliyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini düzenliyor. Mide gazını azaltıyor. O yüzden mutlaka kefiri hayatınızdan eksik etmeyin. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu böyle karıştırdıktan sonra üzerine isterseniz bir streç de kapatabilirsiniz. Streç kapattığınızda üzerine 1-2 tane delik açın. Oradan bir hava sirkülasyonu olsun. Veya böyle bir bezle, tülbentle ağzını kapatıp bunu şu şekilde ağzını kapatıp güneş görmeyen bir yerde bekletiyorsunuz. Ne kadar bekleteceğimizi söyleyelim. Arkadaşlar kefirin hem kabızlığa hem de ishale faydası var. Diyeceksiniz öyle. Eğer kefirinizi 24 saat mayalandırırsanız bu kabızlığa iyi geliyor. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. İlk 24 saat mayalandırırsanız kefiriniz kabızlığa iyi geliyor.
Ama 24 saatten sonra 48 saate kadar mayalarsanız bu da ishale iyi geliyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde arkadaşlar 24, 36, 48 saate kadar bekletebilirsiniz. Ama hava sıcaklığı çok önemli. Eğer hava çok sıcaksa, yazsa bu süreyi daha kısa tutuyorsunuz arkadaşlar. Bazen hava sıcak olduğunda 12 saatte de mayalanabiliyor. Bunu kontrollü bir 12 saatte bir, 24 saatte bir bakın. Ona göre mayalandırın arkadaşlar. İsterseniz tekrar ediyorum. Kefir mayalarken 1. Cam kavanoz kullanıyoruz. 2. Tahta kaşık veya plastik kaşık kullanıyoruz. 3. Plastik süzgeç kullanıyoruz. 4. İçme suyu, klorsuz içme suyu kullanıyoruz. Ve muhafaza ederken cam kaplarda muhafaza ediyoruz. Günde 2 bardak içmeniz sizin kalsiyum ihtiyacınızın %60'ını karşılar. Peki zarar var mıdır? Arkadaşlar kefirin bilinen çok önemli bir zararı yok. Alerjik bir ürün değil. İnanılmaz faydalı bir bilgi, inanılmaz faydalı bir besin. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan, AIDS hastalığı gibi bağışıklık sistemini çökerten hastalıklar var ise bu hastalar kefiri tüketmemelidir. Neden? Çünkü makro bakteriler içerir. O yüzden bu bakteriler o kişilere zarar verebilir, enfeksiyonlara sebep olabilir. O yüzden vücut direnci, bağışıklık sistemi düşük olan kişiler ve buna benzer hastalığı olan kişiler kefir tüketmemelidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kefirin nasıl mayalandığını, faydalarını, püf noktalarını sizinle paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.